Babam beni anlamıyor. Ben babamı anlamıyorum. Kase samsa diyoruz biz. Elini ver, elini tutarım. Özel. Buradaki işte finans, buradaki masraflar devlete mi ait? Abi sen şimdi bu kadar beyaz arabanın içinde arabanı bulabilecek misin? Bizge mana limonlu 8'dan ham olib kelverasiz. İçki. Tamam. Bunun eklenmemişti. Tamam, almak mı zorundayız şu anda abi? Yok. Tamam. Şu an burada ben kendimi çok rahat hissediyorum. Çok iyi hissediyorum, biliyor musun? Yani Türk devletlerindeyim ve Özbekistan'dayım. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Bu otelde kaldık dün akşam. 2 gün buradayız. Saat 7 ama Türkiye'de 5. Birkaç gündür samsa yediğimiz için kahvaltılarda bu kahvaltıyı görünce hem farklı olsun diye hem de bize farklı oldu diye göstereyim dedim. Gayet zengin yani. Burayı böyle görünce zaten hamur işi var ya yemekten. Herhalde Türkiye'ye dönünce et ve hamur işini 15-20 gün yemeyeceğim herhalde. Ama bak yukarısı çok zengin. Şu domates var ya inanılmaz ya. Zaten çeri ama böyle bir kokulu sanki içine baharat atmışlar. Yani özellikle yapılan bir şey gibi böyle baharatlı. İşte buranın ekmeği, nonlar. Domatesi var ya aklım kaldı ve farklı yani. Şimdi kavun falan yiyeceğim biraz sonra. Karpuzun tadına bakacağım. Öyle bir meyvenin. Bugünkü videoda da bir pazara mazara da gideceğiz herhalde. Çay genelde sallama çay burada. Bizim çaya ulaşmak biraz zor. Su var sadece, sıcak su. Bu da şeker çayın içine atılıyor. Kavunda çok farklılık göremedim ama güzel ama hafif yani. Az şekerli. Arkadaşlar şu an gerçekten sabah saati ya. Yani enerjim düşük gibi gözükebilir ki. Öyle. Ama gün içinde açılacağız. Valla kahvaltı yapınca elime yüzüme falan renk geldi. Rahatladım. İyiyim şu anda. Yani yorgunluk insanı çok etkiliyor. O günü bitiriyor yani. O akışı bozuyor. Dün bayağı bir yorulmuştum. İyi de uyuduk. Güzelim, şu anda iyiyim yani. Çok rahatım. Şimdi güzel bir video yapacağız. Burası Fergana Vadisi'nde Margilan bölgesi. Fergana Vadisi'nde 5 tane şehir var. Bunların 3'ü Özbekistan'a ait. 2 haftadır Türkiye'deyken konuştuğum, gerçekten dün de tanıştım. Çok efendi, çok saygılı, çok beğendim, çok hoşuma gitti. Çok akıllı bir çocuk ve Türkoloji ilgisi var. Gıda mühendisliği okuyor. Şimdi o gelecek. Burada bize mihmandarlık yapacak. Bakalım nasıl bir Fergana videosu olacak. Neler yiyip neler içeceğiz. İnşallah midemizi de bozmayız. Her şeyi deneyeceğiz falan diye ama güzel bir video olacak kanısındayım. Aleykümselam. Hoş geldin. Aleykümselam. Günaydın Furkat abi. günaydın. Nasıl? İyiyiz, gel bakalım hadi. Çapta hangi kitapımız? Çapkı. Hı hı. İşik mi diyorsunuz? İşik. Eşik. İşik. Giriş. Fergana'nın girişi mi oluyor şimdi burası? Evet. Furkat, şimdi nereye geldik biz? Fergana vilayetinin Fergana şehrindeyiz. Merkezi şehri. Burası. Merkezin parkı. Şimdi videonun başlarındayız. Seni tanımadılar. Direkt böyle girdik. Sen ilk önce böyle bir kendini böyle güzel bir Tanıtayım. çocuğu, böyle saygılı bir çocuğu Sen tanıtsın. tanıtacaksın ki. Hayır, sen kendini, ben nasıl tanıtayım seni? Tanıtacak mıyım? Türk dilleriyle ilgileniyorum. Yüksek lisans okuyorum. Gıda mühendisliği. Ne diyeceğim var? Türkiye'ye geldin mi hiç? Yok gelmedim. Ama bütün Türk dünyasına hakimsin. Evet. Yaşamlarına, Diyebiliriz. kültürlerine ve dillerine. Para kazandığın bir iş var mı burada? Burada şimdilik yok. Tercümanlık bir şeyler yapıyorum da. Yani Tercümanlık. kendi harclarım. Ailenin evi var. Evet. Ailece yaşıyoruz. Hı hı. Aile 4 kişiyiz. Bir tane kız kardeşim var. Tamam. O da benim okuduğum üniversitede lisans okuyor. Ben yüksek lisans okuyorum. İleride doktora yapıp böyle şimdi okuduğum üniversitede çalışıp kalmak amaçlıyım. Yine Özbek'te. Belki Türkiye'de veya Belki de olabilir. Avrupa'da falan bir şeyler böyle düşünür müsün öyle? Düşündüm. Staj Hı hı. şeyler yani. Tam orada kalmak istemem. Buranı geliştirmek istiyorum. Parkın arka tarafında yani merkezi diyemem de arka tarafında Alfergani'nin heykeli var. Heykel mi diyorsunuz? Hı hı. Heykeli var. İslam sivilizasyonu döneminde icat etmiş, yaşamış. Buranın alimi füzala mı diyorsun?
Alim. Alim Hı hı. adam, bilim adamı. Nilometrium'u bu adam keşfetmiş. Günümüze kadar kullanmış. Burada dikkat ettiğim kadarıyla böyle daha bir tutucu bir ve milliyetçi bir hava var Evet, gibi. var. Vadiyi var. şöyle bir kısa senin gözünden anlatır mısın Fergana Vadisi'ni? Mesela Fergana Vadisi'nde 5 tane şehir var. Çok muhafazakar insanlar yaşıyor. Yani dindar insanlar yaşıyor. Bunu diyelim. Hem de milliyetçiliğe daha vurgu veriyorlar. Her yerde bayrak görüyorum. Evet, patriot insanlar çok var. Olur. Ben içmeyeyim ben. Soğuk su. Soğuk su içmeyeyim ben de. Başlarını mı duralım? Normal su iç. Normal su iç, Fanta iç, Canım çekti. Pepsi iç. Söyle. Kaç gün? 9 gün böyle. 9000 son değil mi? 3 soğuk su yok daha. Tuvalet. 3000 son mu diyor orada? Ağzı gözlerim. Senin cebinde mendil mi vardı? Allah şey. Yani öyle mi mendil mi taşır insanlar cebinde? Ben hep taşıyorum. Yüzünü falan silmek için. Mesela Gösterir misin bir tane? işte mendil. He. Ben hep taşırım. Çünkü mesela böyle yerlere girdiğinde peçete olmayabilir. Mesela şimdi yokmuş. İyi ki almışım. Kullandım işte. Komşuluk nasıl mesela? Akşam gelip gitme, oturma falan var mı? Çok eskilerde vardı. Artık bizde bitmek üzere bizde de komşuluk. Ama şey oluyor. Hasta haberini aldığımız zaman hemen giriyoruz evine. Hemen bir Ha, hemen yardımın evet. mesela yemeğimizi alıp hemen yanına koşuyoruz, ziyarete gidiyoruz. Cenaze de aynı şekilde. Cenazeler o kesin onlar Aynı. olacak. Humayana var ya, Evet. mitolojisindeki. Evet. Bu kuş işte. Yani kafası yarısı kadın, yarısı kuş. Bolluk, bereket sembolüydü. Mavi su, sarı doğalgaz diyorsun. Evet. Bu doğalgaz hattı. Şurada bir kalabalık var. Ne o? Düğün, belki düğündü. Düğün belli. Damat mı o yoksa? Yok. Çiftler, gelinle damatları buraya getiriyorlar düğün günleri. Fotoğraf çekerler, gezerler, bir şeyler yaparlar. Bizde de aynı. Böyle mesire alanlarına götürür fotoğrafçılar. Parklara giderler. Parklara, oralarda dış çekim yaparlar. Evet. Böyle yapanlar şehir dışından gelenler yani. Kenardan gelen insanlar yapıyor. Şehirdeki insanlar böyle yapmaz. Foto stüdyolara gidiyorlar, orada fotoğraf çekiyorlar. Tabii ne birleşecek? Ama ziyarete mi geliyor şimdi buraya? Evet. Ha. Gül koyacaklar sana. Gül mü koyacaksın? Ya biliyorum. Abi düğünün saati gecikti sizin yüzünüzden. Olsun. Bize ne? Mutsuz gibi görünüyor. Niye mutsuz gibi anlamadım ya. Ya da öyle mi durması gerekiyor? Mesela bir evin bir kızı var. Evlenme çağı geldi. O kendi görüp beğenip ailesine sunabiliyor mu yoksa kesinlikle olmaz baba veya anne mi karar verecek? Böyle bir durum nasıl? Ya durumlar her ailede her türlü. Mesela bizim ailede maşklar önemli. Buna önem verelim. Sevgiye, muhabbete. Ha, sen birini sevdin. Gerçi sen erkeksin ama mesela kız kardeşin var mı? Kız kardeşim var. O büyüdü, birini sevdi. Nasıl karşılanır? Birini sevdiyse o şeysini gönderecek bizim Haberini mi? yok. Onun ailesindekiler gelmesi gerekiyor yani. Kız sormaya gider ya. Ha, tanışmaya yani. Evet, gelecek bize. Biz de onunla ailesiyle o erkekle adamla konuşacağız, öğreneceğiz. Damatla, olacak damatla. Gelecekteki daha. Ne dedim adam dedi. Güzel güzel. Yok. Senin Tuşa gidiyor. ya o bağlı şey iyiydi be. çok güzel. Yok ben senden çok memnunum ya. Güzel oldu. Onunla konuşuyoruz. Yani akrabalarını öğreniriz. Anne babasını öğreniriz. Yani sadece damadın iyi olması yetmiyor. Anne babası da ailesi, sülalesi de iyi olması gerekiyor. Buna da önem veriyoruz. Çınar ağaçları çoktu buralarda. Her yer serindi. Şehir yapılarını bozuyor, böyle dediler. Şehir valiliği, vilayet valiliği. Aha. Valiliği mi diyorsunuz? Evet. Valiliği kestirdi. Ağaçları. Bahaneler, ağaçları. Bu ağaçları kim ektirmiş? Bunun birinci general gubernatörü vardı. Skobelov adlı. Fergana vilayetinin. Rus. İlk adı neydi?
Buranın? Skobel. Skobel falan Ruslardayken değil mi? Yeni oluşmuş dönemlerinde. Aslında Fergana adı da eski de sonradan verdiler yani. Coğrafya adı sadece. Evet. Vilayet adı olarak Selamünaleyküm. verdiler. Skobel'i ektirmişti. Çünkü buralar şeydi, fazla su vardı toprağın altında. Böyle çıkıyordu. Bir kazdığında su çıkıyormuş. Ama şu an Öyle. çok böyle ağaçlık alanlarda yok gibi yani. Yok gibi, evet. Yeşillik artık yok. Hı hı. Elini ver, elini tutarım. Sen bütün Türk şarkılarını biliyorsun ha? Biliyorum. Ne kadar güzel dalgalanıyor bayrak ya. Evet. Burası şimdi ne merkezi ne meydanı oluyor? Fergana şehrinin merkezinde sanat sarayı diyoruz. Bayrak. Bayrak diyoruz sadece. Yani burası aslında buluşma noktası da olabiliyor. Hadi bayrağını oraya gidelim oluyor değil mi? Evet olabiliyor. Bu park var ya, burası eskide yağ zavoduydu. Sonra mümkün değil dediler. Şehir içinde böyle zavod olmaz, pis kokar falan, kirletecek havayı dediler. Böyle bu sarayı yaptırdılar. Ya eski Cumhurbaşkanımız döneminde yapılmıştı bu saray. Şu an ne olarak kullanılıyor? Amfiteyatro olarak kullanıyoruz. Böyle konserler oluyor Kültürel etkinlikler, sanat etkinlikleri gibi. Şu an burada ben kendimi çok rahat hissediyorum, çok iyi hissediyorum biliyor musun? Yani Türk devletlerindeyim ve Özbekistan'dayım. Sevdiğim ülkelerden biriydi uzun zamandır. Hem böyle Özbekistan, işte Azerbaycan, işte Kırgızistan, Tacikistan hep öyle gitmeye istiyorum ama startı Özbekistan'dan oldu. Ve Fergana'dayım şu anda. Seninle tanıştık. Evet. Fark ettiniz mi yok mu bilmiyorum ama biz eski Türkistan'ın devamcısıyız ya, varisiyiz. Ondan dolayı bütün Türk ülkelerinin bayrağında olan renk bizim bayrağımızda vardır. Yani mavi mesela Kazakistan, kırmızı Kırgızistan ve sizin, Evet. yeşil ise beyaz ve yeşil şeyde var. Türkmenistan'la Azerbaycan'ın bayraklarında var. Evet, Azeri'de de vardı yeşil. Fergana'da yaşam nasıl peki? Fergana'daki Özbekler bayağı misafirperver. Bütün Özbekler misafirperver de ayrı bir özellikleri var buranın insanların. Mesela inanç konusunda muhafazakar birazcık. Diğer vilayetlerden geleneksel ve göreneksel şeylerimize dikkatli oluyoruz. Fergana Vadisi hususen 5 tane vilayetten oluşuyor. Bunun 3 tanesi Özbekistan sınırlar içinde, bir tanesi Kırgızistan ve bir tanesi Tacikistan içinde kalmış. Ama şu 5'inin hepsi bayağı dindar, bayağı muhafazakar insanlar. Hem de çok kalabalık burası. Çok önemli ortasındaki bu coğrafi bölge. Fergana Vadisi. Hem de çeşit milletler burada karışık yaşıyor. Peki o beşinin arasındaki ilişki nasıl? Mesela biz rahat Hocan'da gidip geliyoruz. Oş'a gidip geliyoruz. Andijan, Namanya. Bunlar zaten kültürlerimiz var ya. Aynı. Şu beşinin kültürü aşağı yukarı aynı. Her yerde biz kendi simgelerimizi kullanmaya çalışırız. Özlüğümüze, kendiliğimize vurgularız. Yani milliyetçilik daha iyi. Evet. Yaxşı. Ben de biraz gördüm açıkçası onu. Yani o şeye sahip çıkıyorlar. O kültürü yaşatmaya çalışıyorlar. Evet. Devam ediyor. Dedem Sovyetler döneminde doğdu, büyüdü. Ben dedemi anlamıyorum. Babam beni anlamıyor. Ben babamı anlamıyorum. Kuşaklar birbirini niye anlamıyor? Anlamaz çünkü farklı dönemlerde yaşamışlar. O dönem kültürüyle yaşadı, ömür geçirdi. Yani gençliği o dönemde geçti. Onun zamanında
Zaman başkaydı, bambaşkaydı. Türkiye'deki benim yaşımdaki bir çocuğun dedesi varsa, onun dedesinin yaşadığı dönemlerde bayağı bir Avrupa nefesi falan bir vardı. Bir geçiş var. Bir geçiş vardı en azından. Birbirini anlıyorlardı. Ha, anlıyor o yüzden. Ama burada ise yok. Yoktu eskiden. Çok keskin tarihi olaylar olduğu için keskin dönemeçler oldu. Hem de buranın insanları konservatif fazla. Ama Zoomerler, Z kuşağı öyle değil. Sokakta dolaşıyor, geziyor, öyle yapıyor. Gençler var ya bayağı iyi, bayağı kültürlü. Ama bizi anlamıyorlar, bizi kültürsüz sayıyorlar. Sen de gençsin, daha 22 Ben yaşındasın. de gencim de. Peki gençlerin hedefi var mı ülkede? Mesela gençleri sen nasıl görüyorsun? Ah gençlik, vah gençlik tarzında mı bakıyorsun, yoksa Özbek genci olarak ne dersin, ne yorumlarsın? Ben kendim yurt dışına kaçabilirim. Amerika'ya, Avrupa'ya gitsem, orada çalışıp bir şey... Benim bir sürü arkadaşlarım gidip geliyor zaten. Ama ben öyle yapmak istemiyorum. Yani herkes kaçıp, kafası yerinde olan herkes kaçıp giderse bu ülkeyi kim kurtaracak ki? Ya kim kalacak? Kim kalacak ki? Cahiller kalacak. Peki genel anlamda Özbek gençleri ne düşünüyor? Çoğunun kafasında para. Kolayca nasıl kazanırım parayı? Herkes para kazanmak ister ama kolaycasını mı? Kolayca nasıl kazanırım yani? Oturarak, internetin bir şeyler yaparak nasıl kazanırım? Bu herkeste olan şey. Her yerde olan şey bence. Teknolojiyle araları nasıl? İşte bilişimle, teknolojiyle. İyi gelişiyorlar. Senin yaşındaki buradaki insanlar mesela yapay zeka kullanmayı bilmiyor çoğu. 98% diyelim. Vardır birkaç tanesi. Yani. Ama senin yaşındakiler bilmez. 30'dan yukarısı. Ama benim yaşımdakiler biliyor çoğu. Bunlar ne yapıyor burada ya? Bunlar balık tutuyor. Buradan çıkan balıktan ne hayır gelir ya? Var mı? Balık var mı? Az mı var? Ne var? Bilmiyorum. ne çıkarsa. Aa, burası büyük bir hastane mi? Dermatolog, kozmetolog. Ne o? Kosmetoloji, Uroloji. evet, dermatoloji. Burası ne yani? Bizde mesela özel hastane. Diagnostik merkez. Vilayet Diagnostik Merkezi. Büyük hastanelerden mi burası? Yönlendiriyor. Evet, büyük hastanelerden. Fergan'ın. İlk muayene burada oluyor. Ondan sonra hastanelere yönlendiriyor. Sağlık konusunda nasıl mesela Özbekistan? Sağlık konusunda mesela komşularımızdan daha iyi diyebilirim. Çünkü komşu ülkelerden çok gördüm buraya gelip tedavi olanları. Tacikistan'dan, Kırgızistan'dan, hatta Taşkent'teki hastanelere Kazakistan'dan bile geliyorlar. Muayene oluyorlar. Ufak bir rahatsızlığın var ve muayene olmak istiyorsun. Ne olduğunu anlamak istiyorsun. İlk yaptığın şey ne? Randevu mu alıyorsun? Direkt buralara geliyorsunuz. İnternetten randevu falan o tarz bir şey yok şu anda. Şimdilik yok. Yok. Geliyorsun. Ondan sonra doktor bakıyor. Normal sıraya mı giriyorsun burada? Ne? Fiziki sıraya mı giriyorsun? Sıraya gelirsin. Sıraya giriyorsun. Arka arkaya o şekilde. Doktor seni verecek, maslahat verecek. Maslahat öğüt. Öğüt verecek, yönlendirecek, tespit edecek yani. Bir sağlık karneniz gibi bir şey mi var böyle? Sağlıkla ilgili bir evrağınız mı var? Tıbbi defterçe diyoruz. Defterçesi, tıp defterçesi. Orada yazıyor her şey. Orada yazıyor senin mesela bir devlet işine girerken o defterceni dolduracaksın böyle geleceksin kendini göstereceksin. Böyle sağlam mıyım analiz tapşıracaksın. Sağlam mıyım sağlıklı değil mi bunları. Mesela Özbekistan'da sadece okulda okuyarak okul mezun olarak okuldan üniversitelere giremiyor. Yani özel hazırlık görmesi gerekiyor. Buralar özel eğitim almak için. Bunun bir şeye bağlı değil, devlete bağlı değil. Bunlar hepsi özel. Ha, bizdeki dershaneler gibi o zaman önceden. Okul sistemi nasıldı? Sistemi aynı. 11 yıl okulda okuyorlar. Sonra üniversiteye başlıyor. Üniversiteye başlıyor. Ama okulda numaralar mı vardı? Sanki öyle bir şey duymuş. Okulları bazıların adı var. Genelde numara ile. Yani bizde mesela ilkokul mezunu, ortaokul mezunu. Yok. Deniyor ya. Yok. Genel okul var. Bir tane mesela birinci okulsa birinci mektep. Orada hem başlangıç sınıflar hem orta sınıflar hem yukarı sınıflar orada okuyor. Mesela ben ilçemizdeki mezun olduğum okul 5. okul. O mezun olurken bir yıl okudum sadece 11. sınıfta. Özel okulda okudum ben. Sıradan bir okulda okusaydım böyle iyi olmaz. Şimdi yavaş yavaş Finlandiya sistemasına geçiyoruz. Eğitim konusunda mesela devletin önceliği ne? Önem veriyor mu? Veya başladı mı? Veya ne yapıyor? Evet, yavaş yavaş her gün eğitim konusu söz konusu oluyor. Yani gündem olmaya başladı. Herkes
Dikkat merkezinde eğitim. Şu an mesela ben ülkeyi gezdiğimde dışarıdan gelen biri olarak diğer bir sürü konuda sıkıntı olsa ne olacak ki? Geride olsan ne olacak ki? Ama bunu böyle tespit edip ya ben eğitime önem vereyim deyip yola koyulması devlet büyüklerin harika bir şey. Her şey kötü olabilir devletin ama eğitimi kötüyse o düzelmez. Yani berbat bir şey. Bunu buraya koymuşlar, bu sabun zannediliyor ha. Ben de sabun zannet. Burada geleneksel Özbek yemeği olan her yerde meşhur samsa pişiriliyor. Biz şimdi tadına bakarız. Az kalmış. Buradan çeksene bu taraftan. Kase samsa diyoruz biz. Kasede yapılıyor. Poşetler de sizin bayrağın renklerinde durmuş ha orada bak. Mavi yeşil. Böyle yerlerde en çok erkekler oluyor. Bak her yerde erkekler. Kadınlar yok. Gelemez mi? Yok gelemez değil. Ama öyle oluşmuştur. Alışmış. Ama kadınlar çalışıyor içeride. Çalışıyor tabii ki. Çünkü kimse göze bakmaz. Evet. Sen öyle söyledin diye yani hani kadınlar gelmez ama kadınlar çalışabiliyor. Çalışabiliyor. Kadınlar gelmediğinin sebebi yemiyor genelde. He. O kadar. Yağı çok da. Ha. Kadınlar yağ sevmez. Yağ severler de yer tabii. Mesela babası, eşi, meşi, oğlu götürürdüğü zaman yiyor evde. Bu ne çorbası şimdi? O samsanın çorbası. Kemik ve yağ, metleri kaynatıp pişiriyorlar. Bayağı kaynıyor. Sabahtan beri kaynamış, pişmiş. Bizge mana limonli sok izdanam olib berasiz, ichkarida ko'rdim. Salfetga berasiz, Qorboy? İçinde kase var. Dışına hamurla örtmüş zaten değil mi? Evet. Et var içinde. Abi çok yağlı yemekler yani. Hayvan yağı faydalı. Ya o ayrı bir konu şu an. Bu ne? Limonli su. Rahman. Alın işte. Midelerin var ya çok güçlü olması lazım yani. O hazmın çok güçlü olması lazım. Dünyadaki en yüksek testosteron Özbeklerde, sonra Azerbaycanlı erkeklerde çıktı. Stasyon nereye göre yaptılar bilmiyorum ama. Alamıyorsun ki. Bu kase samsa. Evet, bir tane düğün salonu kocaman. Bu herhalde buranın en büyüklerinden olabilir mi? En büyüklerinden değil de meşhurlarından. Meşhurlarından. Düğün kültürü burada çok önemli, çok önem veriyorlar değil mi? Evet, aynen. Orta Asya'da hususen Özbekler çok önem veriyorlar düğün kültürüne. Hem de böyle eskiden evlerde yapılıyordu. Şimdi ise herkes alışıyor düğün salonlarının, böyle bir muhteşem yapılar, binalar inşa ediliyor burada, düğünler. Mesela bizde sizden farklı olarak düğün kültürümüzde var. Kadın ve erkek ayrımcılığı var. Kadınlar için ayrı. Ayrı ayrı yerler anlamında mı? Ya ayrı yerler değil de bir yerde de bir zamanda olmaz. Aynı zamanda olmaz. Yani bir sofranın etrafında kadın erkek karışık oturamaz. Bizde Ailece olur. Evet. Ailece olmazsa olmaz. Yani bir yabancı erkek olsa bile. Peki bu ben geçen de gördüm burada bir tane vardı böyle kalabalıktı. O sabah kalktık ya biz bir ara buraya gelmeden Semerkant'ta sen bu karıştırdım şeyleri. Sabahın erken saatinde böyle 5.30-6'da falan herkes kalkmış. Evet. Düğünlere gidiyor, toylara gidiyor. Erkekler her yerde bence sabah namazından sonra düğüne giderler. Kadınlar ise saat 8-9'dan sonra giderler. Onu onlar bilirler, ona göre hareket ederler. O büyük kazanlarla böyle pilavlar pişiyor. Evet. Buranın plakası 40 değil mi? Kırak, evet. Şeyi biliyorum, geçelim mi? Allah. Burada biraz trafik sakat. Ceza keserler buradan geç. Semerkant 30. Değil mi? Evet. Fergana 40. Yani toksa yapsın böyle şey. Borç alıp yapmasın diyorum. Sen nasıl yaparsın düğününü? Ve küçücük 50 falan kişiye yapar. Daha böyle minimal mi? Minimal, evet. Düğün olup mahalleye geliyor ya yeni. Ertesi gün mahallenin çocukları geline ziyarete gidiyorlar. O gelin mendil ve sakız, şeker meker veriyor çocuklara. Mahalleye Hediye geldiği gün olarak. çocuklara hediye veriyor Evet. yani.
Bizde de bayramlarda biz üzülürdük bize mendil veriyorlar diye. Para vermelerini isterdik. Bayramlarda mesela kurban bayramında para verir. Para verirler. Bizde eskiden tabii, şimdi değil de tabii, gerçi o da kalktı şimdi. Sünnet olan Evet. çocuklara da para verir. Evet. Dayılar, amcalar, herkes komşuları. Fulluyor mu depoyu? Kaç para alıyor? 7000 litresi şu an 40-42 litre. Fullayacak. Full. Özbekistan'a has mesela nedir? Narlar, armutlar. Resmedilmiş, evet. Bayağı büyükmüş burası ya. El sanatları merkezi mi burası? Bunlar mesela şey için, pilav için. Hmm. Bunlar çayı, yeşil çayı, bunlar da piyaneleri. 20.000 son değil mi? Takımı mı 20.000 son? Yok, tanesi 20 bin sondur. Ha. Takım farklı. Yüksektir fiyatlar. O kadar ucuz olmaz. Sende tabii ucuzluk, pahalılık algısı oluşmuş. Sen 3 yıldır buradasın yani. Damil de gülüyor bana. Ne diyor diye. Ama burada ne oluyor abi? İşte el sanatları yapıyorlar da. Ha, düzenliyorlar. Şunu görünce dedim var ya, sanki 1800'lere gitmiş gibiyim ha. Evet. Topraktan yapmışlar. Saman var içinde. İçeri girince öyle belli olmuyor ama dışarısı böyle. Selamünaleyküm. Aleykümselam Türkçe abi, mükemmel. nasılsın? Türkçe mükemmel. Türklerle ortak şirketim var abi. Hereke'de. Hereke'de. Ha, bizim orası Hereke. Ha? Ben orada oturuyorum. Eski yer. Hereke'de han halını biliyor musunuz? İpek halı. Konu biraz uzak olduğu için bilmeyebilirim ama Hereke'yi biliyorum. Hereke halısı. Hereke'nin merkezinde Ha. 5 kavatlı bina onun. Oo, geldin değil mi? Mustafa Çınar vardı. Haluk Çınar, Mehmet Çınar. Çınar diye halı fabriki var orada. Kervansaray. 200 sene önceden burada bu Marg'ilon Büyük İpek yolunda olgan. Bunun için biz bunu yaptık ki burada her şey el sanatı. Malzeme, her şey kendi malzememiz. O dönemleri yansıtan bütün her şey burada resmediliyor. İkinci katta otel. Otelde %80% bitti. O kapı acayip bir şey. Bu kapılar 2 senelik kapı. Bu 88. sene yapılgan. Bu kapı 125 senelik kapı. 125 sene. Ha. O 50-74 mesela 50 senelik kapı. O da 50 senelik kapıymış abi. Bunlar 200 senelik kapı. Yani burada müze burası. Burada %100 antika. Hepsi yıllık. Sen bu işlemi yapken 6 ay sadece bu odanı. Bunun 4 ay. Yukarıda restoran var. 1 sene yapılgan. Şu tavanın ustası kim? Tavanın ustası burada. Burada mı? Onu var ya, yani ellerinden öpmek lazım ya. Bu sanat Özbek mi? Özbek. Marg'ilonlik usta. Margilanlı. Ha, helal olsun ya. Bu da eski yorganlar değil mi? Eskiden bununki bo'lgan. Bu bizim kendi kumaşımız Xon Atlas. Ne deniyor? Xon Atlas'tan yapılmış meclis çarşaf ismi. Biz körpe yakan yorgan. Yorgan. Neyin karşılığı olarak hesap edemediğim için şimdi bileceğim, yorgan da neyin karşılığı? Bura böyle ne hale gelecek bittiğinde? Bittiğinde o görüyor musun? Karşıdaki. Aha. Aynısı olup geladi. O usta nerede? Usta. Orayı yapan usta burada mı? Sabırcan. Ha, o usta ona. O. Onu ben bir tebrik edeyim ya. Tamam. Vallahi tebrik edeyim. Türkçesi var. Payedi yaptılar. İçerisi, tavan müthiş. Çok güzel olmuş. Ben tebrik edeyim dedim seni. Eline sağlık. Bunu Hereke'den getirdim. Hangisi? O. Tezgah. Ha, bunu. Bu eski antika tezgah. Eskiden bununki bir tezgahta yapılmış. Yani Gebze'den geldim ya buraya. Çoğu izleyicim biliyor da Hereke deyince hemen bizim yan tarafımız zaten. Yan Türkiye'den buraya geldi. Hani bunlar hepsi el işi, ipekten. Hani bunlar da hepsi ipek. İnsanın ülkesinden uzakta, gurbette olması da çok farklı duygular. Şimdi mesela şuna dokunuyorum yani, hani Hereke'den geldi diye. Bir şey hissediyor insan yani. Bunlar da hepsi. Bu desenler mana bu desen Farg'ona o'lkasini deseyin. Hani yuqoridagi deseyin Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand har bir bo'lgani kendi deseyini var. Burası Fergana Bu bölgesi. Fergana, bu da Fergana. Elinde elmayla yürüyorsun abi. Ha? Elinde elmayla yürü. Tam yiyecekken biz mi geldik yoksa? Ha. Tashqaridagilarni ko'ring, chechagi çok, ular boshqa o'lka. Şu motifleri gördüğümde hatırlarım artık yani, Fergana'ya ait derim yani. Ama chechagi az olur Fergananing deseyinida. Mana bakın. Ha, bak iğde ağacı değil mi bu?
Cide. Bu cide karavansaraylarda eskiden cide bo'lgan. Cidani ağaçta durduğu halinde de yese olur. Bir sene sonra da kuruk halinde de yese olur. Tütte aynı. Bunu sizde ne dedi tüttü? Dut. Burada Dut da aynı. siz cide diyorsun, bir iğde. Ha, biz cide deyimiz. Bunu da kuruk halinde de yese olur. Yangi halinde de yese olur. O ticaret yapılan zamanlarda bu geçiş yerleri miydi burada? Ha. Asmalar da orada. Ha, asmalarda da gördünüz mü? Aynı eskisi gibi yapılmış. Üzümde hem bakayında ayrı. Mesela bir tüpte 2 çeşit, 3 çeşit üzüm var. Üzüm var değil mi? Fark zaten belli zaten. Şimdi o iç taraf sizin iştirakınız. Burası devletin iştiraki mi? Sen mi burayı üstlendin abi? Bu özel. Bu özel burası. Bina devletteki içinde Özel. Buradaki işte finans, buradaki masraflar devlete mi ait, sana mı? Özel. babama ait. Baba. Benim desem ayıp olur. Babam hayatta. 91 yaşında. Selamlar olsun ona da. Teşekkür. Bana bakayım. Bunlar hepsi %100 el sanatı. Belki bir dahaki yaz, baharda tekrar geleceğim. O zaman her şey bitmiş olur. belki. Ha inşallah. O zaman Bu tekrar kışın ziyaret bitecek ederiz. inşallah. Tamam. 74. senede. Ya çok ince hareketlerle bunlar nasıl böyle işlenebilir ya? En önemlisi bu ağır. 4 kimse Kaldıramaz. kaldıramaz. Her yerde pazar var. Bu da Fergana'daki pazar. Aracı zor park ettik. Baksanıza. Ya karışık bir düzen var burada. Tabii çizgiler var, onlara koymuşlar ama onlar ayrı, ama aralara koyan araçlardan dolayı da bayağı bir trafik sıkışmış yani burada. Zor koyduk aracı. Bir Damas daha. Kurutu var buraya. Oraya serhetlere yakın olan yerdeki Korelileri sürgün etmiş. Tablo gibi. Görüyor musun? Ona bakıyorum. İnsan hem etkileniyor hem de şuna şaşırıyorum. Neden jelatini değil mesela dışarıda yavaş yavaş oluyor değil mi? Mesela tozlanıyor mesela. Türkiye. Furkat. Ha, Türkiye. Baba sanat. İstanbul diyelim. Kardeş. Hakikaten var ya, arkadan bağırıyor, çok seviyoruz Türkleri diyor. Şuraya bak ya. Sanat gibi. Resmen ya, sanat ya. Bir şeyin sunumu çok önemli işte yani. Ablamın tam yemek vaktine denk geldik. Genelde böyle ekmek pazarı gibi mi, yoksa mutfak hani şey? Dur bakalım, yağlar mağlar da var orada. Börekler var. İş yapıyoruz. Oo, kurutlar. İşte Instagram'da paylaşmıştım, kurt yazmışım, tamam mı? Doğru. Zaten doğrusu o. Doğrusu da o. şey, markadan gördüğüm Fark için. etmez, kurut fark Ha, etmez. benim arkadaşlar da yazmış, Murat yanlış mı yazdın, kurt mu o falan diye. Tadına bak. Ankara istiyorum. Çalışma istiyorum. Ankara istiyorum. Ben Anlıyorum, merak iyi etme. konuşuyorum. İyi konuşuyorum. Güzel konuşuyorsun. Tipin de görünüşün de Türk gibi aynı zaten. Tamam mı? He. Allah bilir. Demirler bizi büyük avladığımız kardeşim. Sen Ankara'ya mı gitmek istiyorsun? Ben Türkmen ve Tacik'im. Ha, Tacik misin sen? Tacik. Bölge bu. Bundan iyi. Bu baharatlı mı? Bu. Biberli. Ha. Açık. O. Meyveli banan. Banana. Tamam, hadi görüşürüz. Ne bu? Evet, bunda muz tadı yok ki. Yok. Bunu yoktu ya. Bu. Başında. Bunu yok. Tamam. Bunun eklenmemiş diyor. Tamam, almak mı zorundayız şu anda abi? Yok. Tamam. Bakalım. Tamam, teşekkürler. Teşekkür. Abi sen şimdi bu kadar beyaz arabanın içinde arabanı bulabilecek misin? Bak. Ha? Bulabiliriz. Bak, buldu. Öyle bir korna yaptırmış ki. Bulmak mümkün değil yani. Her taraf Chevrolet beyaz. Chevrolet. Ah, gelmişiz. Ben 2 ay kalsam burada Özbek'i öğrenir miyim sence, Özbekçeyi? Çözersin vallahi. Çözerim değil mi? Ben gitmeden çözdüm ki. Valla senin ilgin de zaten ayrı konu da. Çok belirgin püf noktaları neler mesela? İngilizce'de belli ya hani ne olduğu. Özbekçe'de mesela abi şunlara dikkat etsen veya işte öğrenmek isteyenler şunlara dikkat etse en önemli noktası o
dediğin ne var? Önemli noktası mesela sokakta konuşurken bizim dilimiz Orta Asya'daki diğer dillere benzerlik gösterir en çok. Ama yazdığımız edebi dilimiz var ya, resmi dilimiz. Resmi dilimiz Oğuz dillerine benzerlik gösterir. Mesela Türkiye Türkçesine, Azerbaycan diline benzerlik yönleri, tarafları çok var. Mesela 20 diyoruz ya, 20 diyorsun sen. 20. İşte oralarda böyle anlatamıyorum ama hani ben burada 2 ay kalsam o benim dilim çözersin. döner, çözer diye düşünüyorum yani. Türkiye'ye bekleriz vallahi, ben seni çok sevdim yani. Teşekkür ederim. Furkan. Senin peki dili, yani bu Türkolojiye, bu Türk coğrafyasındaki ülkelere ilgin nereden geliyor yani? Mesela bende çocuklukta böyle bir olay yaşanmıştı. Eskiden sizin dizileri yayınlanıyordu. Şimdiki dizilerin bambaşka. Eski dizileriniz güzeldi. Ben mesela hele mektebe gitmezken annemle birlikte dizi izlerdim. Hem şaşırırdım, bunlar bize benziyor. Ev yapıları, sofrada oturmaları, anne baba muhabbetleri, her şey bizimkiye benziyor. Hem de dublaj yaparken Özbekçe konuşturuyordular. Arkasından Türkçe sesler de geliyordu. Ben bir şeyler duyuyordum Türkçe. Ama Özbekçe gibi. Bize benziyor. Vay dedim, bize benziyormuş. Bunlar yabancı. Nerenin filmi? Türkiye. Türkiye yabancı mı? Yabancı. Ama niye bize benziyor derdim. Ne güzel anlattın. Aynen. Yani kültür, dil. Bunlar benzer ki derdim. Öyle gelişti dilin. Öyle. ilgim de arttı. Bunlar niye böyle? Şarkılar dinleye böyle. Öyle gelişti. Kültürel şeyler insanı iyi etkiler. Fergana videosunun sonu. Otelin yakınlarında bir park var. Güzel düzenlemişler burayı da. Dedim beni bırakın, siz otele gidin arkadaşlarıma. Ben hem burada biraz böyle yürüyüş yapayım. Şöyle bir günü düşüneyim. 2-3 gündür, 4 gündür buradayım. Ne oldu burada? Ne yaşadım? İnsanlar nasıl? Şöyle bir düşüneyim dedim. Fergana tabii ki bu videoda gördükleriniz kadar değil. Yani çok daha fazlası. Biraz burada eskiden kalan tarihin de etkisiyle ben buradan acaba neler çıkartabilirim falan diye düşündüm. Hem de bu durumu, bu topraklara basıp yaşamak istedim açıkçası. Ve şu anda insanlar nasıl yaşıyor, nasıl geçiniyor, işte insanlarla olan diyaloglar, o anı içinde bulunup yaşamak lazım. Orada olmak lazım. Yani konunun içinde olmak lazım. Olay mahallinde olmak lazım. Uzaktan izlemeyle, videolarla tabii ki bir bilgi sahibi oluyorsunuz ama bir de benim de akan bir hayatım var, hislerim var, duygularım var. Bir şeyleri yaşamam lazım. O yüzden de geldiğim bir yerde 5 günlük seyahatimde sadece Semerkant ve Fergana olarak düşündüm. Dolayısıyla Buhara ve Taşkent bu seyahatimde çıkmayacak. Bunu soranlar oldu diye söylüyorum. Tekrar geleceğiz. Yani Özbekistan ziyaretim tekrar olacak. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Artık Türkiye'de mi olur bundan sonraki video? Gene burada mı olur? Buradakilerin sıralamasını nasıl yaparım bilmiyorum. Ben biraz şurada oturayım, dinleneyim. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.